Şimdi Razi Hanım sohbetimize şöyle başlamak istiyorum. Elimde sizin kayıtlarınızdan bulduğum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yeni bandınız var. Ne kadar sevindim. İsimlerini ben buradan okumak istiyorum. Ay ne kadar sevindim. Şimdi sıraca Refiyem var elimde 79 kaydı. Ardından şimdi hem Bulgarca hem Türkçe olduğu için ben isimlerini bulmakta zorlanıyorum burada. Soğuk su başında zincirli pınar, içmedim suyunu, yüreğim yanar bir tanesi var. Diğeri de taşı tekerledim aman, indi bir düze, babam düğünümüzü yar neden attı güze diye. Sizin aslında başka bir düğünümüz güzün olsun herhalde. Bu konu türkülerinizde yer alıyor. Penceresi yola karşı gelen geçen atar taşı diye başka bir bandınız var. Bir tane güzel. Evet, sana gelmek isterim. Çırpındım gelemedim. Bütün yollar kapandı. O gün ölmek istedim diye. Şimdi Bulgarca yazılmış çok değerli Turgut Şinikar'ın el yazısını tanıyorum. Diğeri Mavi Yelekli Yarim. Bu Mavi Yelekli Yarim hani Hafize Bey isimle Sıdık Ahmet söylüyor. Aynısı mı? Başka? Ay, değil. Benim türkülerim çok eskiden. Benim hiçbir yerde duyulmayan, dinlenmeyen türkülerimdir. Değil o. Evet, diğeri de bahçelerde enginar, enginarın rengi var. Oğlan kızı bırakmam, elbet başka dengi var. Evet, bir tanesi ve son elimdeki 8. usul usul basta gel, taytalar oy. Tahtalar oynamasın. Tahtalar oynamasın, ah sakın ninem duymasın. Bulgarca olduğu için biraz silinmiş de tabii ki yıllar geçmiş. Ay. Hepsi de bakıyorum 79 yıllarında yazılmış bunlar hepsi. Şimdi bu özellikle önceden söylemedim. Bu haberi, bu bantları duyunca neler hissettiniz? Bütün içimden hem sevinmek hem ağlamak dolup taştım. Türkülerimi anam ve babam öğretti. Halam, teyzem ama çoku anamın babamın türküleri. Çok yıllar öncesinden. Vallahi nasıl anlatsam hiç anlatamayacağım. Yani çok sevindim. Anamın babamın derken onlar türkü söylüyor muydu böyle? Söylerdi. İkisi otururlar şöyle. Anamın adı Fatma'ydı. Babam şimdi Fatma otur şimdi filan türküyü söyleyelim biz seninle. Söylerler. Hatta bende Turgut Şinikar'da birkaç türküm kaldıydı. Ama o zamanlar stüdyoyu vermezdiler band yapmak için. Öyle acele böyle 3,5 saat içinde 11 türkü yazdım. Dimitar Dinef o zaman oradaydı. Ve kız sen dedi şimdiye kadar niye gelmedin? Ben dedi öyle türkücülerle dedi bir türküyü kaç vakitte yazdım bilsen dedi bana. Rahmetli oldu o da ya. Evet. Şimdi böyle. Bakıyorum türkülerinizin derlemesini Sabahattin Bayramov Allah rahmet eylesin o yapmış. Bir de Fahri Erdinç var. Önce ilk bölümlerini yani yarısını Fahri Erdinç'in, bu sıraladıklarımı da Sabahattin Bayramov yapmış. Peki onunla çalışmalarınız nasıl oldu? Yani hem Turgut abimizle hem Sabahattin Bayramov hem Fahri Erdinç'le o günleri de anlatır mısınız? Şimdi ben Sabahattin Bayramov ikisinden de çok iyi çalıştık. Çünkü benim türkülerimde ben kendim derledim çokunu. Çoğunu kendim derledim. Çünkü eski zaman türkülerinde baş sözler vardı. Onlar da o zaman izin etmezdiler öyle. Nasıl evvel zaman sözlerine. Kendim derledim. Sabahattin Bayram en çok 3-4 sözümü değiştirmiştir. Mesela Kadife'de yorganda her ikimiz yatsak olmaz mı? Yatsak dedirtmedi. Her ikimiz beraber alsak kadife yorganları diye. Evet. Öyle 3-4 söz kalan diğerleri hepsi ben kendim derledim. Ama onlar da yardımcı oldu.
Peki ben Öyle oldu. eskiden de sizinle konuşmuştuk, sohbet etmiştik. Yani Royak köyünden Bulgaristan Radyosu'nun 1. stüdyosuna giden o maceralı, ben nasıl böyle bir karmaşık, aynı zamanda da o heyecan dolu, mutluluk dolu, türkülerle dolu yolu anlatır mısınız bize? Çok çok heyecanlı, çok sevinçliydim. Turgut çok uğraştı. Stüdyoyu vermezdiler. Verirse bile bir az zaman içi verdiler. Böyle kaça acele türkü yazdık. Ama çok mutluydum ben, çünkü küçücükten beri türkü söylerim, çıkarım, bahçemiz vardı, çıkarım kirezin tepesine, türkü söylerim. Ve okula gittiğimde öğretmenim, Raziye gel şimdi buraya, hani kireç tepesinde çaldığın türküler söylesen şimdi bana der. Rahmetli oldu öğretmenimiz. Gezdiğim yere çok merakım vardı. İşte çok sevinçliydim, çok mutluydum. Bir dönem Razgrad'da çalıştık eşimle. Razgrad tiyatrosunda. Adem Bayraktar, Vasfiye Şabanova, oradaydık. Ama ben o zaman 18-19 yaşlarındaydım. Sıkılıyordum. Ben de türkü söyleyebilirim diyemezdim. Danslarda iştirak ederdik işte. Tiyatrodaydık. Çok sevinçliydim, çok. Peki radyoya gelişiniz nasıl oldu? Radyoya gelişim vardı, konkurslar vardı. Yarışmalar vardı. Tırgoviç'te gittim. Orada çıktım. Hemen kabul ettiler. Turgut Çinikar, Dimitar Dinev, başkaları da vardı ama şimdi hatırlamayacağım. Hemen kabul ettiler. Daha o zaman biraz türkü yazdık bağında. Tırgoviç'te de daha. Ondan sonra beni Sofya'ya buyur etti Şinikarov. Sonra Varna'ya geldiler onlar. Varna'ya televizyon center'a davet ettiler. Oraya gittim. İşte böyle. Evet, şimdi ilginç isimler var. Sizin dediğiniz gibi başka sanatçılarımız da, yerli ses sanatçılarımızın söylemediği türküler bunlar. Şöyle dikkatimi çekiyor. Mesela Fatma Kız, Hediyem, Zehram, Rukiyem, Zeliham, Eminem, Rufiyem. Bunlar hep annenizden babanızdan duyduğunuz türküler mi? Onlardan. Fatma Kız türküsü babam delikanlıyı uydurmuşlar ona. Bir kızla sevişirmiş. Bu gece kaçacak olmuş bir gece babama. Oraya gitmişler. At arabaları hani gitmişler. Kavramak derler ya. Kavramak. Kavramaya gitmişler. Söyleyemedim. Evet. Kızla anlaşmışlar, o gece kaçacak babama. Öyle ama bir de şimdi akrabamız oldu sonra o. Görüvermiş ay aydınlığında. Ay beni buna kavrayla galiba değişildi plan demiş de bir bağırmış. Babası da çıkmış, kızın kaçıramamış babam. Bu türküyü babam kendileri uydurmuş gençler. Babamın türküsüdür Fatma Kız. Kızın adı da Fatma'ymış zaten. Böyle ama bütün türkülerim kalanları hepsi çok evvellerden. Eskiden. Yerli. Akına yerli. Uydurma yok. Mesela ben sık sık böyle düğünlerden bahsedildiğinde düğünümüz güzün olsun. Bu türküyü çok severim. Benim de düğünüm çünkü güzün olduğu için. O da çok güzel bir türküdür. Keten gömlek tarakta yani bazen o başlıkla da veriliyor. Peki onun hikayesi nedir biliyor musunuz? Onun hikayesi benim annem Şumen Sancak Kladenet köyünden. O türküler oradan Kladenet köyünden gelme. İşte annem öğretti bunu bana. Tam derin o hikayesini toplattıramayacağım. Ama annemden, Kladenet köyünden gelme. Yüzyıllar ötesi daha anneannemden bu türküler. Anneme öğretmiş. İşte böyle. Bugün ailede sizin sesinizi böyle türkülere karşı merakınızı devam edecek kişi var mı? Kız, torun? Kızım, torunum da çok dansçı.
Ama türkü de söylemeye çalışıyor. Torunum, kızım söyler. Güzel türkü söyler. Ama şimdi zamanlarda yok öyle. Değişti. Yok. Hı, değişti çok zamanlar. Çıktığınız sahneleri hatırlıyor musunuz? Yani siz Razgrad Tiyatrosu'nda genelde o zaman estrat dediğimiz tiyatrosu olduğu için hem sahne alınıyormuş, hem türkü, hem danslar, hem böyle danslar eşliğinde söylendiği için orada yer almışsınız. Daha sonra yolunuz hangi sahnelerden geçti? Orada çalıştık. Bir daha topluluklar vardı. Şumen'de yaşadık ondan sonra biz. Razgrad'da yaşadık bir süre. Fatma Gül Bayramova, Ramiz Tatarov, işte Beyce Gafarova, Adem Bayraktarov, Vasfiye Şabanova, onlarla çalıştık. Ondan sonra işte kolektifler vardı Şumen'de. Şumen, Razgrad köylerine temsil etmeye giderdik. İşte gençlik. Nerelere gittiniz? Şimdi aklınızda var mı böyle gittiğiniz, gezdiğiniz köylerde sizi duyan, belki o yıllarda sizi seyreden hala vardır, kalmıştır bence. Geçen de aniden Şumen sancağı bir kadınla buluştuk. Sen nereli, sen nereli diye tanıştık da ben şöyle söyledim ki ben Razgrad'daydım şu bu diye. Biz senin türkülerini radyoda çok seve seve dinleriz biz diye böyle bir hatırladı kadın. Ama kendi neredendi? Şu köylerinden biri yerdendi. Hatırladı işte böyle. Yıllar geçmiş. Radyoya geldiğinizde kimlerle, Dimitar Dinev'in, Turgut Şinikar'ın dışında, Sabahattin Bayramov'un dışında buraya gelen hangi sanatçılarla tanıştınız? Yani o çalışmaları da anlatır mısınız? Siz mesela türkünüzün metnini verip Sabahattin Bayramov olsun, Fahri Erdinç olsun üzerinde çalışıp daha sonra size verirlerdi metnini. Siz de ona göre söylerdiniz herhalde. Öyleydi. Onlarla tanıştık işte. Ne dediler? Dinledik. Merakım çoktu zaten. Turgut Şinikarov sağ olsun, sağdır inşallah. Evet, sağdır kendisi. Çok minnettarım ona. Çok yardım etti. Şimdi Güzel. burada saz grubu eşliğinde deniyor. Hangi sazcılarla çalıştınız? Ben çünkü isimleri araştırmaya çalıştım fakat isim yok. Sade saz grubu deniyor. Mehmet Fellakov. Mehmet Bekirov saz. Fellakov klarnet. Ötekilerini hatırlayamayacağım. Genç çocuk vardı. Kemancı. Kalan diğerlerini hatırlayamayacağım. Fellakov'la Mehmet Bekirov'u unutmuşum. Hep aynı saz grubuyla söylediniz bu türküleri. Aynı. Şirikarov ne zaman orkestroyu ben hazırladım sana haber veririm derdi bana. Hemen verir, bir haber eder, gel. Orkestra hazır diye ben giderdim. Böyle. O hazırlardı. Siz o türküleri kayıt yaptığınızda artık radyoda ilk dinlediğiniz günü, programı hatırlıyor musunuz? Hatırlamaz olur muyum? Uçtum. O zaman Türkiye televizyonları yoktu. Köyümüz alt mahallede yaşardık. Üst mahalleden bütün radyolarımız köyü çınlıyor. Öyle çok mutluydum. Sevincimden ağlamıştım. Çok merakım vardı. Hangi türküyü söylemişlerdi, radyoda dinletmişlerdi, hatırlıyor musunuz? Kıratımın nallarıydı zannedersem. Şu Kuştepe yolları. Benim köyümün adı Kuştepe Türkçe. Bulgarca olarak ama Kuştepe yolları. 3-4 türkümü saldılar o zamanlar. Refiyem. Bir de Açıverin Kapıları kim geliyor? O da benim kardeşimin adıyla. Onu da çok severim. Böyle işte. Annem rahmetli hep derdi. Kızım senin türkülerin saldılar mı radyoyu? Sonuna kadar açarım sesini.
böyle derdi rahmetli. Peki Öyle. köydeşlerden daha sonra nasıl tepkiler aldınız? Bu türküleriniz radyoda dinletilince, çünkü o zaman Sofya Radyosu malum, şimdi Bulgaristan Radyosu çok dinlenen bir radyodu. Çok. Bütün köylüm bana nasıl desem böyle uçuracaklar kolayını bulsalar. Çok sevindik. Sevindi. O zamana kadar köyden bir türkü çıkmamıştı işte. Çok sevindi köy halkım. Gelir gören, ay ne güzel olmuş, ay ne güzel türkü söylemişsin, öyle. Çok sevindi halkım. Şimdi türkü söylüyor musunuz? Arada bir canım sıkıldıkça arada bir söylemeye savaşıyorum. Ama 2 yıldır biraz kahrım oldu. Pek söyleyemedim hani. Kız kardeşim, çocuk kardeşim, erkek kardeşim rahmetli oldu. Başınız sağ olsun. Sizler sağ olun. Böyle. Başka hala türküleri seven Bulgaristan Radyosu, gerçi başka yerde dinlenecek yer yok. Bir tek Bulgaristan Radyosu bu kayıtlara sahiptir. Şimdi zaman zaman tabii ki biz acaba neden aynı türküleri dinletiyorsunuz? Şöyle, yani türkü derken hep yerli ses sanatçı, daha modern, daha yeni türküler, şarkılar dinletin diyenlere siz ne demek istersiniz buradan? Ben hak da veririm de benim için her türkü kıymetlidir. Operaymış, her türkü kıymetli benim için. Sesine bağlı. İnsanın sesi güzel mi? Türküleri de güzel elbet ki. Bizim köyümüzde de öyle var. Bazı insanlar işte başka türküler salırlar. Bizimkileri niye o kadar rağbet görmüyor gibilerden dedikleri var. Öyle. Ama benim için fark etmez. Nasıl? Hepsi türkü desem. Ne diyeyim? Orasını siz karar vereceksiniz. Biz genelde hiç böyle kıyaslama yapmayız. Çünkü sizin türküleriniz farklı, sizin sesiniz farklı. Her ses sanatçımızın yeri çok özeldir. Yani öyle isim burada vermek istemiyorum. Siz böyle bazı diğer ses sanatçılarımızı dinlerken hangi sanatçıları beğeniyorsunuz demeyeceğim. Böyle onların türküleri söylerken hangi türküleri duymuşsunuz, eskiden biliyorsunuz, hatırlıyor musunuz? Kadriye Latifova, Osman'a, ben onları çok severim. Benim kalbimde yerleri vardır. Çok severim. Diğerlerinde hepsini severim. Türkücülerin. Adem Bayraktar, Vasfiye'yi severim. Mergüle Sadova, onları severim çok. Bir ayrım yapmak istemem de hepsini severim. O Razgrad'da çalıştığınız, siz diyorsunuz Adem Bayraktar, Vasfiye Şaban, Mergüle Sadova, o yılları da biraz anlatır mısınız? Çünkü bizim için, yani benden genç olanlar için biraz daha uzak geliyor o yıllar. Siz dansçı olarak yani onlara eşlik ediyormuşsunuz ama şöyle ilginç olaylar, nasıl çalışıyordunuz, hava nasıldı, atmosfer nasıldı, onlarla ilişkileriniz nasıldı? O günleri bize böyle hatırlatabilir misiniz? Çok anlaşmalar çok güzeldi. Hiç arada kimsede bir hırzır olmazdı. Sen şöyle, sen böyle diye yoktu öyle bir şey. Ben onların arasında en genciydim. Onlar beni hatırlarım, bir temsil vermeye gitmiştik. Bir İdrellez dansımız vardı. O dansta da beni salıncakta sallarlardı. Hani ben daha genç olduğumdan öyle şeylere, ufak tefek yerlere sen iştirak edeceksin, bu senin için derler. Ele Ramiz Tatar, Fatma Gül Bayramova. Çok iyilikleri var. Bilemediklerimi bana öğretirler. Behice Gafarova aynen böyle. Hepsi iyiydiler. Çok.
Bulgaristan Radyosu dinleyenlerine sıhhat, sağlamlık ve mutluluk dilerim. Türkülerimi seven sevgili dinleyicilerime de mutluluk ve daha nice nice yıllara diyorum. Fazlıda bin kapıları yan yana açılır. Ah, yan yana açılır. Fatma'da kızın gür saçları tel tel saçılır. Ah, tel tel saçılır. Fatma'da kızın gür saçları tel tel saçılır. Ah, tel tel saçılır. Fazlıda beyin alatları koşulu kaldı. Ah, koşulu kaldı. Fatma'da kızın kanatları kırıldı kaldı. Ah, kırıldı kaldı. Fatma'da kızın kanatları kırıldı kaldı. Ah, kırıldı kaldı. Fazlıda beyin asmasında Hazbağın üzümü. Ah, Hazbağın üzümü. Sabahlara dayanamam topalacık Fatmam, gel öpeyim gözünü. Ah, gel öpeyim gözünü. Sabahlara